Alttaki hamurları da kesmemiz gerekiyor dostlar. Sevgili dostlar, bakın şimdi harika bir börek yapacağız. Onun için bir tane yumurtamız var. Şöyle yumurtamızın ne yapıyorum? Sarısıyla beyazını ayırıp çıkarıyorum. Neye koyacaksın anne? Benden kap istemedin. Şimdi de çekimde perişan ol. Al. Surat ifadeni görsünler. Hadi saydır bana lafı. Saydırabiliyorsan saydır kız. Heh, koyduğu yere bak. Kim temizleyecek? Dilek temizleyecek. Temizlesin. Başlattım. Sevgili dostlar, böreğimizin hamuru için böyle bir su bardağı yoğurdumuzu içine koydum. Bir bardak ılık suyumuzu da koyuyorum. Ve şöyle 1-2 kaşık şekerimizi de koyuyorum. 1,5 kaşık tuzumuzu da koyuyorum. Ve hamurumuzu içine unumuzu da koydum mu? Pardon. Dostlar kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Tabii en baba olan şeyi unuttum. Mayamızı. Şimdi mayamızı da koyuyorum. Ve bir çırpacak yardımıyla güzelce çırpacağım. Ya da yeni aldım. Böyle iyicene çırpacağız. Çünkü bu yoğurt eğer süt olsa bu kadar çok çıkmazdı. Bakın bütün pürüzleri bitti. Pürüzsüz oldu. Şimdi de aldığı kadar un koyacağım dostlar. Tamam. Şimdi bir yoğuralım bakalım ne olacak. Makineye koymayacak mısın anne? Yok kızım. Onda zor olur. Zor olmaz. Yapışmayan harika bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu şöyle yuvarlıyorum. Şöyle çok az una kadar, çok az dostlar. Şöyle. Bakın. Şimdi bunu önce şöyle ikiye ayırıyorum. Sonra da bunu 3'e ayıracağım. Dostlar bunu mayalanmayı beklemedim. Çünkü mayasını bezesiyle alsın istedim. Yani böyle unlayarak koyalım ki hamurlarımız şiştiğinde yani mayalandığında birbirine yapışmasın. Tüm bezeleri aynı anda mı açacaksın tek tek mi? Tek tek bu kadar zaten açacağım hepsi. Büyük beze açmayacağım yani. Hepsi bu kadar açılacak. O zaman çok zorlanmayacaklar. Hayır. Aha bu kadar. Merdaneyle bile açılabilir yani. Tamam. Bakın dostlar bu kadar açtığımızda oluyor. Şimdi şöyle güzelce yağımızı her yerine süreceğiz. Hamurumuzu. Böyle 3 tanesini üst üste Allah izin verirse koyacağız ve olacak.
Bu şekilde yaptık ve böylece bunu yağlı kağıdımızın üzerine alacağız. Dostlar. Şu şekilde yağlı kağıdımızın üzerine aldık ve şimdi üzerine içimizi koyacağız. Sevgili dostlar, ıspanağımızı buzluğa koymuştum ve çok güzel iç oldu. Fazla gelen ıspanakları buzluğa atıp sonra kullanıyoruz. Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Neden ziyan edelim? Şimdi bunu güzelce şöyle iyicene bir yayalım. Kenarlarına kadar ki şey olmasın şöyle. Kenarları da kuru kalmasın. Devam ediyoruz dostlar. Şöyle yağlıyorum güzelce. Tereyağını karıştırarak hamurlarımızı yağlayalım. Evet. Şimdi şöyle güzelce iyicene bir kapatalım bakalım. Hadi. Dostlar şimdi şöyle iki elimizle bakın şu şekilde dostlar şöyle kesiyoruz. Sonra böyle kesiyoruz. Sonra alttaki hamurları da kesmemiz gerekiyor dostlar. Böyle tutuyoruz. Alttan bakın şu şekilde alttan şöyle geçiriyoruz ve tekrar üstüne döndürüyoruz. Bakın bu şekilde. Böyle alttan alıyoruz. Şöyle bakın
şuradan deldiğimiz yerden tersine çeviriyoruz. Bu şekilde. Yani bozulacağını düşünmeyin. İnanın çok güzel bir böreğiniz olacak. Ispanaklı. Bunun içine ıspanaktan başka ne konulabilir? Kıyma konulabilir, peynir konulabilir. Ne bileyim, yani siz neyi uygun görüyorsanız. Şimdi dostlar, göbeğine de şöyle bir tane bezemizden koyuyorum ve evet, şimdi tepsimizin içine alıyoruz. Şimdi Tepsi mayasına bırakıyoruz dostlar. Bir 15 dakika 20 dakika. Sevgili dostlar, şöyle bakın, mayaya geldi. Şimdi de güzelce yumurtamızın sarısını sürerek güzelce bir yapalım bakalım. Şimdi doğru Fırına. fırına. Bakın sevgili dostlar, böreğimiz harika pişmiş. Şimdi şöyle bir keselim. Görelim bakalım nasıl olmuş. Gerçekten mükemmel görünüyor. Güzel kabarmış. Tam kıvamında pişmiş. Ama tabii bir de görelim. Değil mi dostlar? Görmeniz de lazım. Ya demek ki iyi kesememişim. Çok sıcak, daha şimdi çekti fırında. Evet. O sıcak olduğu için zaten endişemiz. Oo, bakın dostlar. Kat kat ve harika. Şöyle bakalım. Bakın, kat kat. Ve altı da kat kat. Aynı zamanda bakın. Şurasının pufidikliğine bakın. Nasıl güzel olmuş. Pufidik pufidik dostlar. Ben şöyle bir de elimle şöyle yapacağım ve çok sıcak dostlar. Çok. O zaman niye canın acıtıyorsun? Boş ver. Bakın şöyle göstermek istedim. Aha. Sadece ne kadar güzel olduğunu görsünler istedim. Yiyecek. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.